Bakın şu arada da bir şey varmış büyük ihtimal. Böyle düşürmüş veya taş varmış veya yoklamışlar. Şöyle geldiğimde buranın mineral yoğunluğu. Bakın şu arada bir şeyi gördü gibi sanki. Devam ediyorum. Evet. Devam ediyorum. Yeni maceraya hoş geldiniz. Yine mükemmel bölgelerden bir tanesindeyim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu aralara çoktan beri gelmiyorum. Birkaç nokta var gibi. Bir incelemek istedim bugün. Hava da güzel. Buralarda çok karlar olduğu için buralara gelemiyoruz. O yüzden bugün hava güzel. Kar da yok. Yerler de güzel. Şöyle bir inceleyeyim dedim. Birkaç noktayı gördüm. Şimdi alan taramamızla o noktalara bir bakalım beraber. Şu arada bir nokta var. Böyle gözüme çarpan. Şu karşıda bir nokta var. Görmüş olduğunuz gibi kasa gibi yapılmış orası. Görebiliyorsanız. Birkaç nokta var gibi. Şimdi onları bir inceleyelim. Bir bakalım. Şöyle geleyim bir göstereyim size. Şu karşıda gördüğünüz gibi bir tane şey var. Ocak var. Kapalı bir ocak. Yani daha önceden örülmüş mü? Bu şekilde mi kapalı duruyor onu birazdan alan taramayla bakacağım. Bir de dikkatimi çeken nokta bu ara arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın taşlar sıralı bir şekilde dizilmiş. Zaten duvar burası da. Şu taş biraz farklı duruyor. Üzerinde yine 2 tane işareti var. Burada yani gözüme çarpan olarak söylüyorum. Şöyle baktığımda da zaten iç tarafı da yıkılmış. Virane olmuş bir nokta. Şöyle duvarın içerisine geldiğimde gözümüze çarpan başka noktalar yok. İki yerde şüphe çekici yer var. Bakın mesela şu taş arkası boş. Gördüğünüz gibi bayağı kurcalanmış gibi duruyor. Böyle bir duralım bakalım. Bayağı sağlam ya. Bayağı sağlam. Böyle bir böyle bir iteyim. Duvarın içi komple boş, bak görüyor musunuz? Ta nereye kadar gidiyor yani. İşte buralara zamanında saklamalar yapılmış. Geri gelip alma niyetiyle. Bakın burası da kurcalanmış mesela. Zaten şöyle söyleyeyim. Saklama yapılan noktalar kendini belli ediyor. Bir müddet sonra çöküyor yani. O yüzden karşımıza çıkıyor. Böyle baktığım zaman bakın mesela şu taşta bile işaret var. Oyma gibi. Bunlara bir işaret bırakıyorlar.
Ve böyle tehlikeli noktalara koyuyorlar. Almasınlar, bulmasınlar diye. Mesela şuraya baktığım zaman görüyor musun? Apayrı bir renk. Öbür taşlardan farklı. Sanki böyle kasa gibi yapılmış. Enteresan. Gerçekten enteresan. Bir bakalım şüphelendiğimiz noktalara. Dedim ya, buralarda çok güzel şeyler çıkıyor zaman zaman. Hava şartlarından dolayı da buralara gelmiyoruz. Zaten uzun zamandır da bu aralar video çekemedim. Daha doğrusu araziye çıkamadım. O yüzden şansımızı buralarda bir deneyelim. Bir bakalım. Belki şanstan güzel bir şey buluruz. Şimdi bir alan taramamı bir alayım. Bir noktalara bakayım. Ona göre ilerleyelim arkadaşlar. Alan taramam altın modunda. Bu arada anten de kırılmış arkadaşlar. Bir tane sipariş vermem lazım. Çünkü böyle çıkmıyor. Büyük ihtimal arabada kırıldı. Altın modunda tam şüphelenmiş olduğum noktaların ortasına doğru şöyle ilerleyeyim. Bir bakalım hangisi yoğun bir şekilde verecek, hangisi bizi nereye götürecek, ona bir bakalım. Şimdi ne dedik? Şu arada şüphelendiğimiz bir nokta var. Bakın, az önce de gösterdiğim gibi şu ara var, içinde var. Şöyle bir kaldırayım alan taramamı. Bu tarafa doğru, zirveye doğru bir yön veriyor şu an. Gördüğünüz gibi zirveye doğru bir yön veriyor. Demek ki burada altına benzer bir şey yok. Güzel bir soru. Şöyle geldiğimde bu tarafa doğru gidiyor. Bu tarafı hiç görmüyor bile arkadaşlar. Şöyle tutayım. Bakın, bu tarafı hiç görmüyor bile. Alan taramada. Altın modunda. Peki altın modunu değiştirelim mi? Şöyle. Niye alalım? Oksit modunu alalım. Oksit modu da her zaman söylemiş olduğum gibi kalıntı malzemeler, işte bronz olur, çelik olur, ne bileyim pirinç olur, altına yakın malzeme olabilir. Ama oksitli ve şey olacak, toprağın altında bir artık manyetik alan oluşturması lazım ki bu cihazı görsün. Yoksa hemen gömseniz buraya, bu görmez yani, oksitlenmesi lazım. O yüzden bir de oksitli malzemelere bakalım şöyle. Onda ne diyecek? İkisinin arasında gelip gidiyor bakın. Önce bu tarafı gösteriyor. Bakın, sonra bu tarafa doğru dönüyor. Şöyle ikisinin ortasına yürüyorum o zaman. İki noktada bir şey var gibi. Şöyle. Bakın, bu tarafa doğru verdi. Devam ediyorum. Bu tarafa verdi. Devam ediyorum. Bakın, şu arada da bir şey varmış büyük ihtimal. Biri düşürmüş veya taş varmış. Veya yoklamışlar. Şöyle geldiğimde buranın içerisinde mi? Devam ediyorum. Bakın, ilerliyorum. Burada manyetik alanı girdi. Şimdi yine geri çekiliyorum. Bakın, manyetik alandan çıktı. Bir daha geliyorum. Büyük bir şey değil. Veya derinde bir şey değil burası.
Bu şekilde bir sinyalimiz var. Zaten dolmuş gördüğünüz gibi. Yani burası önceden bir baca, yani baca dediğimiz fırın. Duvar fırınlar eski Ermeni ve Rum döneminde çok kullanılan, hatta Osmanlı Bizans döneminde de tekrardan kullanılmaya devam eden fırınlar. Zaten şöyle, yani bu fırınları içerisi de göçmüş yani. İçerisi de göçmüş. Şöyle bir çıkalım. Etrafından dolanalım. Gördünüz mü? Yani bu fırınları şu an yapmak çok böyle profesyonel adamlar yapar yani. Eski ustalar yapar bunları. Şu an bile yaptırsanız zor yani. Sanmam. Peki bir de şu arada bakalım. Yine oksit modundayız. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın yine burayı gösteriyor. Yine burayı gösteriyor. Bir de şu aradan gelelim. Çünkü iki noktada olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir sağa bir sola attı. Biraz uzaklaşalım. Oranın manyetik alanından çıkalım. Şöyle çıkalım. Bir daha kaldıralım. Şu an aramış olduğumuz nokta, şöyle söyleyeyim, kalıntı malzemelere bakıyoruz. Yani altın veya defineden daha farklı olan kalıntı malzemelere bakıyoruz. Bakın burada bu tarafa attı, görüyor musunuz? Burada da bir şey var. Az önce söylediğim gibi, ama bu tarafa geldiğimde buranın manyetik alanı daha yüksek. Malzemenin büyüklüğünden olabilir. Veya ne olabilir? Daha oksitli olabilir. Çünkü burayla oranın arasında daha oksitli ve daha eski olabilir. Bir de iyice yakına geleyim şöyle. Bu arada bakayım. Bunun Bakın. için bir uygulama görmüyorum. Bakın burada da. Bakın burada da dönüyor. Gördüğünüz gibi. Şu işaret var ya, bakın. Şuradaki iki tane işaret. Bence bir şeyler var gibi duruyor. Tabi bakmamız lazım. Tam üstüne geleyim şöyle bir. Evet. Bakın. Burada da dönüyor. Şöyle ayrılayım biraz. Hala buraya mı gösterecek? Bakın hala orayı gösteriyor, görüyor musun? Oranın manyetik alanı daha yüksek bence. Onun için orayı gösteriyor. Ama orayı çıkardıktan sonra, baktıktan sonra buraya geldiğimizde buraya vermesi lazım. Çünkü hani buraya döner. Çünkü başka bir manyetik alan yakalayamıyor burada. O yüzden oraya bakalım o zaman. Bir alan tarama, yeraltı görüntülememizine bakalım. Bir de dedektörümüzle bakalım. Sağlıklı bir sinyalleri var mı? Onlara bakalım. Atnalı bile olabilir veya farklı bir şey olabilir. Bir şansımızı deneyelim arkadaşlar. Şu yeraltı görüntülememizi bir kuralım öncelik. Bir bakalım nasıl bir sonuca ulaşacağız. Şöyle bir bağlanalım. Bu şekilde. Evet, şimdi hemen bir 6'ya yapalım. Bu şekilde. Böyle bir kontrollerimizi sağlayalım. Evet. Hemen yana geliyorum. Devam ediyorum. Bir kırmızılık var bakın, ama bu mineral yoğunluğu. Buna aldanmayın. Böyle dağınık kırmızılar mineral yoğunluğu. Bakın şu arada bir şeyi gördü gibi sanki. Devam ediyorum. Evet. Devam ediyorum.
Şimdi olayın şey noktası şu arada başlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu aşağısına hiç bakmayın. Şu araya. Büyük ihtimal içe doğru bir yerde. Bakın tam şu arada bir noktamız var. Görmüş olduğunuz gibi. Tek nokta. Bu malzemeyi temsil eder. Şu aşağıdakiler mineral yoğunluğu. Yani toprağın altındaki su ve mineralin çok, hani şu an zaten yerler ıslak farkındaysanız, onun mineral yoğunluğunu, şu arada da boşluğun olduğunu, yani az önce de göstermiş olduğum gibi arkası zaten boş. O boşluğu gördü. Şu arada bir nokta var. Şu araya doğru, içe doğru büyük ihtimal bir malzememiz var. Şöyle metraja baktığın 80 santim veriyor. Bakın görüyor musun? 0.8 80 santim diyor. Şöyle bir daha bir negatifleştirelim. Şu ne oluyor? 129. Kör nokta. Dur bakayım. Su. Temiz su. Toz. Granit. Anlamadım ben ya. Neymiş bu? 0.80 santim aşağı yukarı dedik. Şöyle bir de 4-3 boyutlu olarak bakalım bir. Ne gösteriyor? Şöyle biraz yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi duvarı hemen hemen çizmiş yani. Bir fark yok. Tam aşağısı mineral, tam ortası yani şu arası malzemenin olduğu nokta. Bu şekilde güzel bir sonuç. Bir şeylerin var olduğunu aşağı yukarı belirledik gibi. Şimdi bir de dedektörümüzle bakalım. O ne diyecek bu duruma? Değerli mi, değersiz mi, onun bir tespitini yapalım. Şu telefonu bir sessize alayım. Şöyle bir dedektörümüzü kuralım. Bunun gibi noktalar genelde güzel malzemelerin saklandığı yerler oluyor. Ama bu değişiklik de gösterebiliyor. O yüzden fazla da aldanmamak lazım. Her an her şey çıkabilir diyoruz. Şöyle bir topraklamamızı yapalım. Bir topraklama daha yapalım. Evet. Şimdi şöyle bir arayalım. Herhangi bir şey var. Bakın burada bir sinyal var. Ama burada sinyal var diye pas geçmeyelim. Şöyle her tarafı bir arayalım. Büyük bir sinyal var arkadaşlar. Büyük bir sinyal var. Öyle bakalım bir. Her yere değerine bakalım bir de. Değerine. Değersiz gibi duruyor bakın. Ya çok oksit olduğundan dolayı. Şu çivi bak. Görüyor musun çivi? Çiviyi yeni gördüm ha. Bir daha bakalım. Bir reset atalım. Değersiz gibi duruyor arkadaşlar. Bir şey diyemedim şu an. Değersiz gibi duruyor. Her an her şeye hazırlıklı olmalıyız. Belki bir tane de orada da çivi olabilir. Kontrolleri sağlamamız lazım. Önce şu arayı bir boşaltalım. Bakın şu taşın şu taşın içindeki oymayı görüyor musunuz? Şöyle onu da göstereyim bir. Bakın.
Gördüğünüz gibi taşın içinde bir oyma var. Yani bu da tesadüf olamaz bence. Çünkü bu aralar dediğim gibi boşa yapılmış noktalar değil. Boşa yapılmış noktalar değil. O yüzden şunu kenara bir bırakalım. Şurada bir dursun. Şu çivimiz. Şu eldivenleri bir giyelim. Malzememizi bir çıkaralım. Eldivenlerimizi bir giyelim. Şu balterimize bir bakalım. Durum ne? Nereye koydum o çiviyi? Aynen. İnşallah başımıza yıkılmaz. Şöyle bir ağır ağır temizleyelim burayı. Nasıl donmuş ya. Şöyle bakar mısınız? Böyle ufaktan temizleyelim. Görüyor musun? Taşlar nasıl çizilmiş? Bakın bu şekilde. Resmen adam sanat yapmış. Sanat. Geçen burada bir öyle bir nokta açmıştım hatırlıyorsanız. Orada bir 3-5 parça en azından güzel bir şey çıkmıştı. Bakalım burada ne çıkacak. Görelim. Şöyle bir alayım. Şöyle bir alayım. Nasıl taşlar geliyor. Oo. Evet. Şöyle bir. Ya sen de şurada bir dur. Cebimde be adam. Bakın görüyor musun? İçerisi komple külle dolu. Bu da iyi bir haber olabilir. Çünkü böyle külle dolu olması bizi bir nebze sevindiriyor. Oo, hareket yapıyorlar lan. Hareket yapıyorlar. Şöyle bir temizleyelim. Bakalım. Büyük bir taş ama ne kadar var. Hep siyah taşlardan var bakın. Görüyor musun? Bakın bunlar eski. Bayağı eski bunlar bakın. Toprak bile bir tuhaf olmuş. Eskilere doğru girmeye başladık gibi.
Ocak, eski ocaklar. Ah, eski ocaklara. Şimdi burada ne ekmekler pişmiştir biliyor musun? Boşuna demiyorlar. Yalan dünya kimseye... Yalan dünya herkesle nişanlanır ama kimseyle evlenmez. Boşuna konuşmamışlar yani. Bu onlardan bir tanesi. Bunlarla da nişanlanmış ama evlenmemiş. Aynı bize yaptığı gibi. Yani onlara yapıp da bize de yaptığı gibi diyelim. Onlar daha tarih olarak daha önce yaşamış insanlar. O yüzden biz daha yaşıyoruz yani. Ne oluyor lan? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu panter de mi bozuldu lan? Şeyleri var gibi. Arkadaşlar buraların toprağı da çok acayip bir mineral var. Ve bu minerali de bütün panterleri bozuyor. Dedektörleri bozamıyor ama panterleri bozuyor yani. O yüzden hangi marka alırsanız alın burada cortluyor. Fazla bir iş yapamıyor yani. Vay vay. Şöyle bir boşaltalım. Bakalım. Neler var. Görüyor musun? Ne kadar güzel örülmüş. Ne kadar güzel örülmüş. Ne kadar. Ne kadar güzel örülmüş. Ne kadar. Müthiş bir toz var ya. O kadar yağmur ıslak olmasına rağmen müthiş bir toz var yani. Nerede ki bu ya? Boşalttık komple ama bir ses soluk yok. Acaba arkada bir yerde mi? Şöyle bir bakayım. Bakar mısın? Şurayı komple boşalttık. Arkada bir yerde görünen bir şey yok. O zaman şu burada da bir şey yok. Allah Allah, az önce yatıyordu. Çalışmıyor mu lan bu?
yerde ötüyor abi. Her yerde ötüyor. Dedektörüne bakayım ya. Şu topraklamasını mı yapayım? Bak şimdi değerliye çevirdi, gördün mü? Bakın. Ya çok oksitlenmiş ya da bakın. Ya çok oksitlenmiş ya da gerçekten işe yaramayan bir şey olabilir. İkisinden bir tanesi. Ya çok oksitli ya da gerçekten değersiz bir şey. Bakalım. Bakalım görelim o zaman arkadaşlar. Ne diyelim ya. Geçenki gibi. Ne ki? Bak bak bak. Görüyor musun? Dur hele dur hele. Buldum hele buldum. Bak 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 bak. Bak. Taşın arkasında büyük ihtimal. Taşın. Buldum dur hele. Şu kamerayı bir indireyim. Heh. Şöyle. Bakar mısın? Ha? Bakın burada. Oo, neymiş o? Kılıça benziyor. Görüyor musun? Bak. Şahane. Şahane bir şey. Oo. Gerçekten güzel bir şey çıktı lan. Neymiş ki bu? Nasıl bir kılıç böyle oğlum? Çocuk kılıcı mı nedir? Ya bu tarihi bir şey arkadaşlar. Görüyor musunuz şuradaki amblemleri? Şöyle biraz yaklaştırayım. Gerçekten tarihi bir şeye benziyor. Wow. Müthiş. Ama bayağı oksitlenmiş, görüyor musun? Yani neredeyse bitme noktasına gelmiş yani. O kadar bir oksit var ki üstünde. Dur bakayım. Başka bir şey var mı? Ne daha var mı? Burada bir şeyler daha var arkadaşlar. Ne var şöyle? Anladım. Ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl bir şey çıktı lan ya? Torba çıktı ya. Acaba bunu biri mi koymuş buraya? Aha. Bir şey daha var burada. Neymiş bu? Biliyor musun arkadaşlar? Müthiş şeyler çıkıyor, müthiş. Aha burada var. Görüyor musun? Bu da başka bir şey. Çıkmıyor lan. Parçalandı valla. Ama hala
Burada neymiş bu? Bu da o arada fırında kullandıkları bir şey ama şu poşetler falan yeni. Acaba üstünden falan mı düşmüş? Veya birileri bunu buraya gizlemiş mi? Daha sonra gelir alırım hesabı. Bilemedim arkadaşlar, böyle bakın bu devam ediyor aşağıya doğru. Gördüğünüz gibi. Daha fırının siyahları yeni çıkıyor bakın. Şöyle göstereyim. Daha fırının siyahları şu aradan itibaren çıkıyor. Burada da şeyler var gibi sanki. Ama büyük bir taş var. Bilemedim. Şimdi bilemedim arkadaşlar. Gerçekten şaşırtıcı bir olay. Şimdi bu şöyle baktığımda tarihi bir şeye benziyor. Tarihi olmayabilir. İddia etmiyorum. Ama üstündeki amblemler tarihi bir şey gibi duruyor. Ama bunun burada ne işi var? Bir. İkincisi, o poşetlerin burada ne işi var? Üçüncüsü, bu ne? O dönemlerde fırında kullandıkları bir şey mi? Eskiden hani bizim çocukluğumuzda böyle kazayağı mazayağı dedikleri şeyler vardı. Tencereleri falan üstüne koyarlardı. Öyle bir şey mi? Veya çobanların bir tanesi bunu buraya koydu. Daha sonra alırım hesabımı yaptı. Bilemedim. Yorumları size bırakıyorum. Gördüğünüz gibi müthiş bir nokta. Güzel bir sinyal tespiti. En azından. Bu da gümüş gibi duruyor arkadaşlar. Ama bayağı oksitlenmiş. Yıkanması lazım. Parlatılması lazım. Hatta şöyle yapalım. Arabanın yanına doğru gidelim. Orada bunu bir parlatmaya çalışalım. Sizler de daha detaylı bir şekilde görün. Şu arayı bir toparlayayım hemen. Şimdi suyu bir alalım şöyle. Bir yıkalım şöyle. Arkadaşlar. Görüyor musun oksiti? Nasıl bir oksit varsa. Şöyle bir ablem. Oksite bakın, oksite. Şöyle güzel bir obje bulduk. Bayağı oksitlenmiş dediğim gibi. Bakın şurada bir tane tapınak var. Bakın tam şurada, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bir tapınak var, kilise var. Bu tarafında da var aynen. Tam bir kilise, tapınak. Buralarda lale. 3 yapraklı laleler var. Veya başka bir şey bilmiyorum. Bu tarafı sanki farklı bir metal gibi duruyor. Ama şurası gümüş gibi. Bu üzerinde de yine gördüğünüz gibi bir şeyler var. Çiçekler mi desem artık. Farklı bir şey ama şurada bir tarih var sanki arkadaşlar. Vallahi şurada bir şey yazıyor ama ne yazıyor bilmiyorum. Ne yazıyor burada? Burada bir şey yazıyor ama görünmüyor, silinmiş. Yani bayağı silinmiş gibi duruyor. Şurada bir yazı var, onu bir detaylı bir şekilde okumaya çalışacağım. Bakın nasıl oksit akıyor. O yüzden zehirli bunlar, yani zehirlenebiliriz. Oksit insanı zehirler. Fazla dokunmamak lazım. Ne diyoruz o zaman arkadaşlar? Görünmeyenleri görmeye, bulunmayanları bulmaya devam ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Yeni videolarda, yeni maceralarda buluşmak dileğiyle diyoruz. Her şey gönlünüzce güzel olsun. Hoşça kalın, selametle kalın.